videoda Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı gezeceğimiz, çok farklı yerler göreceğimiz ve İslamabad'ın nasıl bir yer olduğunu keşfedeceğimiz bir maceraya atılıyoruz. Tahmin ettiğinizden biraz farklı olabilir. Nasıl oralar Yağmur? Her yer çöl mü demişti? Gelin bakalım bu videoda bizi ne sürprizler bekliyor. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben şu an Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayım ve birkaç gün burayı keşfedeceğim. Bu seyahate sizi de davet etmek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü İslamabad Pakistan'ın diğer şehirlerinden çok farklı bir şehir. O yüzden bugün İslamabad'ı birlikte keşfedeceğiz. Şimdi seyahatimize ilk olarak biraz benzin almakla başlıyoruz. Çünkü ben çok açım ve bir şeyler yemem lazım. Hemen şuradan bir restoran bulup bir şeyler yiyeceğim. Ay burada trafik ters olduğu için sürekli bir sağa bir sola bir sağa bakıyorum tekrardan. Hello. One veg you like? Six. One veg? Yes. 25. Evet, şimdi karnımı doyurduğuma göre gezmeye başlayabiliriz. İlk olarak gezmeye buranın en önemli yapısından biriyle başlayacağız. Şimdi ben taksi çağırdım. Burada InDrive işliyor. Yani Uber gibi bir şey InDrive ve taksi çok ucuz. Buna gerçekten çok sevindim. Bakalım neredeymiş taksim. Aa gelmiş. 799. Selamünaleyküm. Taksici çok tatlıydı ya. Para almak istemedi. Diyor ki sen bizim misafirimizsin. Zaten Pakistan'da restorana gidiyorum. Sen bizim misafirimizsin diyorlar. Taksiye biniyorum. Sen bizim misafirimizsin diyorlar. Gerçekten zorla para vermekten yoruldum yani. Neyse şimdi nereye geldik? Faysal Camisi'ne geldik. Burası dünyanın en büyük 5. camisi olarak geçiyor ve değişik bir mimarisi var. Bu cami gerçekten çok büyük bir cami. Yaklaşık 74.000 kişi kapasiteli ve mimarı da Türkmüş. Ben bunu öğrenince bayağı şaşırdım. Vedat Dalakoy'muş mimarı. Ve bu camiyi yaparken farklı bir teknik izlemiş. Daha önce cami mimarisinde kullanılmayan bir teknik. Gördüğünüz gibi caminin kubbeleri köşeli ve çadırlı. Bu da caminin içerisinde daha çok hava ve ışık almasını sağlıyor. Bir de size söylemiştim İslamabad çok yeşil bir şehir diye. Böyle caminin arkasından dağ görüntüsü gerçekten çok hoş duruyor ve gördüğüm en modern camilerden bir tanesi. Bu arada size içeriği de göstermek isterdim ama içeride çekim yapmama izin vermediler. Dediğim gibi burası dünyanın en büyük 5. camisi olarak geçiyor. Ya bilmiyorum büyük cami yapmanın anlamı ne? Din zaten yaratıcıyla senin aranda olan bir şey ve daha mütevazi, daha gösterişsiz olmalı. Bence yani. Neyse şimdi şehir merkezine yakın bir köye gideceğiz. Çok değişik bir köy ve birçok dinin bir arada yaşandığı bir köy. Ama öncesinde bir taksi çağırmalıyım çünkü birazcık tepede bir köy. Ben de çok merak ediyorum orayı. Hadi gelin gidelim. Sıcakta gezerken biraz yorulmuşum. O yüzden gezmeden önce bir kahve aldım kendime. Güzelce bir kahvemi içeceğim. Bu arada da size bu köyün tarihinden bahsetmek istiyorum. Burası çok eski bir köy ve Babür döneminden kalma. Bu köyün özelliği birçok dinin bir arada olması. Yani burada Hindular da yaşamış, Sikler de yaşamış, Müslümanlar da hatta Hristiyanlar da yaşamış. Şu an benim oturduğum kafenin karşısında Hindu ve Sik tapınaklarının olduğu bir alan var. Birazdan götüreceğim sizi. Ama burası özellikle
Hindular için çok özel bir yere sahip. Bu köy eskiden Hindular için haç noktasıymış. Ama 1947'den sonra bu biraz değişmiş. 1947'de Hindistan'la Pakistan ayrıldıktan sonra bu alan tapınak vasfından çıkartılmış ve şu an sadece turistik alan olarak geçiyor. Zaten 1947'de Hindistan'la Pakistan ayrıldıktan sonra Hindular da buradaki bütün değerli eşyaları göç ettikleri yere götürmüş. Bu kadar çok din bir arada yaşandığı için bunun bu köye en büyük etkisi de el sanatları olmuş. Burada çanak, çömlek, birçok el sanatı var. Birazdan gezeceğiz zaten. Gelirken çok güzel dükkanlar gördüm. Ama önce bir kahve içmem lazım. Tadilata denk geldim. Ama yine de burada olmak gerçekten çok etkileyici. Şu an şu görmüş olduğunuz tapınak Sikh tapınağı. Karşısında da Hindu tapınağı var. Düşünsenize, binlerce insan farklı farklı inanışlara sahip olsa da burası onları birleştiren bir nokta oldu. Bilmiyorum, bana etkileyici geliyor. Neyse, buradayken size İslamabad'ın tarihinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu şehri anlamak için biraz buna değinmem gerekiyor. İslamabad aslında çok yeni bir şehir. 1947 yılında Pakistan'la Hindistan ayrıldıktan sonra ülkenin yeni bir başkente ihtiyacı oluyor. Ve bunun üzerine Yunanlı şehir plancılarını çağırıyorlar. Ve buraya yeni bir şehir planı yapıyorlar. O yüzden İslamabad çok düzenli bir şehir. Ve bu şehir planında ızgara sistem kullanmışlar. Şehri bloklara ayırmışlar. Himalayaların eteklerine böyle bir şehir kurmuşlar. Yarın birkaç tane trekking noktasına gideceğim ve orada şehrin nasıl yeşil olduğunu göreceksiniz. Ama öncesinde buradaki el sanatları mağazalarını gezelim. Gelin bakalım neler varmış. Evet, bu yeni şehrin en eski köyünü gezdiğimize göre şehir merkezine dönebiliriz. Çünkü ben yeniden acıkmaya başladım. Şimdi F6 bloğuna geldik. Dedim ya, burası blok diye. F6 ve F7 buranın en popüler bloklarından bir tanesi. Böyle birçok restoran var, kitapçı var, alışveriş merkezi var ve dünya mutfağının bütün yemeklerini bulabileceğiniz restoranlar var burada. Şimdi biraz size burayı göstereyim. Ondan sonra da güzel bir restoran seçip oturalım. Çünkü bugün ödül vereceğim kendime. Çok acıktım. Annem bana ilk geldiğimde nasıl oralar Yağmur, her yer çöl mü demişti. Öyle bir algı var burayla ilgili. Yani Türkiye'yi de Amerikan turistler çöl sanıyor ya, onun gibi. Ama aslında İslamabad gayet gelişmiş bir şehir. Şimdi çok acıktım ve bir Türk restoranına geldim. Dediğim gibi bugün kendimi ödüllendirmeye karar verdim. Ve kendime bir pide söyledim, bir ayran söyledim, bir de patates kızartması söyledim. Burada hazır Türk restoranı bulmuşken dedim ki bol bol geleyim. Çünkü başka bir yerde bulamam büyük ihtimalle.
Şimdi bu güzel yemeğin tadını çıkartacağım. Ayran konusunda şüpheliydim ama güzel yapmışlar. Burada maymunlar var. Umarım kameramı kaptırmam. Günaydın. Bugün çok güzel bir trekkingle başladım güne. Şu an Margalla Hills'teyim. Dün demiştim ya İslamabad Himalayaların eteklerinde diye. Şu an tam olarak o eteklerdeyim. Burada 4-5 tane trail yolu var. Ben de şu an Trail 4'teyim. Bence en güzeli, aynı zamanda en uzunu. Ama gerçekten çok güzel bir yol. Bayıldım. Ve buraya sadece taksiyle 5-10 dakika mesafede geldim. Ve 50 lira ödedim. Dedim ya taksi çok ucuz diye. Yani aslında şehrin merkezinde ve bugün pazar. Birçok insan var burada. Böyle çok hoşuma gidiyor Pakistanlıların hafta sonunu böyle geçirmesi. Ama çok büyük bir yer olduğu için tamamen yalnız kalabildiğin alanlar da var. Böyle çok kalabalık değil yani. Ben de bir yere geldim, böyle oturdum, suya bakıyordum. Yine bir su kenarını seçtim. Ve şu an gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum. Geldim, meditasyon yaptım, günlük yazdım. Ve kuzeyden geldiğimden beri ilk defa bir trekking yapıyorum. Yani Trail 3'ü yapmıştım ama çok kısa bir trekkingdi o. Şey gibi hissettim bugün, hani hayatımda çok büyük bir eksikmiş bu gibi hissettim. Sanırım her gün doğada olmaya çok alıştım. Ve bundan asla şikayetçi değilim. Ay o kadar yorulmuşum ki aslında çok da yürümedim. 7-8 kilometre yürüdüm. Ama yürüyüşün sonunda gerçekten bitik bir haldeydim. Dedim bir kahve içeyim, bir dinleneyim ve bakın ne içiyorum. Türk kahvesi. Oh çok özlemişim. Bir yer buldum İslamabad'da. Çok güzel bir kafe ve dünya kahvelerin hepsini satıyor. Türk kahvesini görünce çok mutlu oldum ve keşfettiğimden beri her gün buraya gelip bir fincan Türk kahvesi içiyorum. Bugün de Pakistan Arkeoloji Müzesi'ne geldim. Merak ediyorum bu müzeyi çünkü hiç yorum yapılmamış ve o kadar uzak bir yerde ki diğer müzelerden çok ayrı. Gelin bakalım Arkeoloji Müzesi'nde neler varmış. Pakistan bulunduğu coğrafya itibariyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. O yüzden müzeyi gezerken çok keyif aldım. Pakistan'ın antik çağlarından çağdaş mirasına kadar birçok eser görme şansım oldu. Müzenin büyük bir kısmını ise İslamiyet öncesi bölgede hakim olan Budizm eserleri oluşturuyordu. En çok etkilendiğim eserlerden biri de 8. yüzyıldan kalma bu kapı tokmağı oldu.
o kadar güzeldi ki gerçekten bayıldım. Çok değerli parçalar var içerisinde. Ama tek gezen turist bendim. Hatta tek gezen kişi bendim. Burada bir müzeler alanı var. Burası oradan biraz daha uzak. Belki ondan insanlar gitmiyor. Belki gerektiği kadar tanıtılmıyor. Ama gelirseniz mutlaka uğrayın. Gerçekten çok güzel bir arkeoloji müzesi. Müzeden çıktıktan sonra biraz yoruldum ayakta durduğum için. Ve dedim ki keşke şöyle bir park olsa, otursam biraz dinlensem. Tam da öyle bir yer buldum ve buraya geldim. Eskiden parkların önemini bu kadar iyi bilmiyordum. Yani sadece böyle çocukların oynaması gereken bir alan gibi yüzeysel yaklaşıyordum. Ama seyahat ettikçe parkların önemini o kadar iyi anladım ki. Zaten videolarda görüyorsunuz, hep parklarda takılıyorum. Ya insanların böyle bir nefes almaya, soluklanmaya, oturmaya ihtiyacı oluyor ve hani herkes kafede oturmak istemeyebilir. Ya ayrıca kafede oturursanız mesela bu sincapları göremezsiniz. O yüzden bence şehirler için gerçekten çok önemli yerler parklar. İslamabad'ı da tam olarak bu sebeple çok sevdim. Yani gördüğünüz gibi her yer yeşil alan. Şehir içerisinde çok fazla park var. Bu videoda zaten göstermeye çalıştım. Şehir çok düzenli bir şehir. Diğer şehirlere göre çok daha temiz ve modern. Ben Lahore'a gitmiştim bir günlük. Zaten yine gideceğim buradan sonra da. Arkadaşım bir işi vardı, sen de gel dedi. Ben de böyle görmek için gittim ve hani direkt kaosun içine girdim. O yüzden İslamabad'ın önemini daha iyi anlayabiliyorum. Ve buradaki insanların gelir seviyesi daha yüksek. Hani bunu da gözlemledim mesela. Hatırlıyor musunuz? Ben ilk videoda bir yere gitmiştim ve İslamabad'ın en eski yerleşimi demiştim. Aslında teknik olarak orası İslamabad değil, Rawalpindi. Rawalpindi buranın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Daha sonra İslamabad kuruluyor zaten. Hani başkent olarak yanına. Böyle çok ince bir çizgi var. Sağınız İslamabad, solunuz Rawalpindi gibi duruyor. Buradaki gezginler de daha böyle lokal hayat, daha eski bir yerleşim merkezi istiyorsa genelde Rawalpindi'ye gidiyor. Ben orada epey bir vakit harcadım. Hostum orada oturuyordu ve oraları ilk günlerde gezdim. Mesela orada daha farklı bir hayat var. Buradan oraya gidince onu net hissedebiliyorsunuz. Aslında İslamabad, Pakistan'ın diğer şehirlerinden çok daha farklı bir yer. Eğer böyle daha güzel yerler görmek istiyorsanız, modern yerler görmek istiyorsanız İslamabad ve kuzeyi gezebilirsiniz. Çünkü güneyi biraz daha karmaşık, kaotik yerler. Bakalım, ben bundan sonra oralara gideceğim ve çok merak ediyorum. İslamabad'da gezerken son olarak da Pakistan Anıtı'na gittim. Bu anıt şehrin dört bir yanından görülebilecek yüksek bir noktaya inşa edilmiş. Çiçek şeklindeki anıtın 4 taç yaprağı Pakistan'ın 4 büyük eyaletini ve arasındaki 3 küçük taç yaprağı ise bağımsız bölgelerini temsil ediyor. İslamabad'ın merkezinde dolu dolu bir hafta geçirdim ve bir kısmını sizlerle paylaştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz, destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.